Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllardır yapıp sattığım en garanti 60 kat kolay baklava tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifime ilk olarak hamurunu hazırlamakla başlıyorum. Dilerseniz bir gece öncesinden de hazırlayabilirsiniz. Yoğurma kabının içerisine 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 çimdik tuz ekliyorum. Yavaş yavaş çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 1 bardak kadar un ekledim. Unun üzerine kabartma tozunu kabartarak ekliyorum. Bunun için 2 yemek kaşığı kadar sirkenin içerisine kabartma tozunu ekleyip çay kaşığı ile güzelce karıştırıyorum. İyice kabartıyorum. Baklava yaparken püf noktalarına lütfen dikkat edin. Çıtır çıtır çok lezzetli bir baklava oluyor. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. İlk etapta spatula yardımı ile karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. İlerleyen dakikalarda ne kadar un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. İçerisindeki spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben bu tarif için toplamda 4,5 bardak kadar un kullandım. En fazla 5 bardak kadar un kullanabilirsiniz. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamurumuzun yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Hamur toparlıyorum. Hamur toparladıktan sonra masaya alıyorum. Masada 3-4 dakika kadar hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Hamuru 6 parçaya bölebilirsiniz. Ben ilk etapta 4'e böldüm. Daha sonra kenarlarından bu şekilde parça çıkartarak 6 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırlarken aşağı yukarı hepsinin eşit olmasına dikkat edin. Her bir bezeyi 10 parçaya bölüyorum. Bu arada ilk hamur toparladığım zaman üzeri için bir tane yufka kapağını ayırmıştım. 3-4 tane bezeyi bir araya getirerek ayırabilirsiniz. Hızlı bir şekilde parçalara ayırıyorum. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur. Hamur kartıyla bu şekilde bölüp kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz.
Parçaların üzerine biraz un serpiyorum. Daha sonra hızlı bir şekilde bezeleri hazırlıyorum. Elimle yuvarlıyorum. Hemen hızlı bir şekilde hazırladım. Gördüğünüz gibi bir tane büyük kapak için ayarladım. Diğerlerini küçük olarak hazırladım. 62-63 tane küçük beze elde ettim. Üzerini streçle kapattım. En az 2 saat kadar buzdolabında beklemesi gerekiyor. İsterseniz dediğim gibi bir gece öncesinden de hazırlayabilirsiniz. Açmak için yarım kilo kadar nişasta kullanıyorum. Ben buğday kullandım ama isterseniz mısır da kullanabilirsiniz. Bezeleri elimle videoda görüldüğü gibi yavaş yavaş açarak hazırlıyorum. Bu aşama çok kolay ve pratik oluyor. Bir 10 dakikada hepsini hazırlayabilirsiniz. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra merdane yardımı ile pasta tabağından biraz daha küçük olacak şekilde açıyorum. Daha önce birkaç kez bu baklava tarifini sizlerle paylaşmıştım. İstediğim izlenmelere gelmediği için tekrardan paylaşmak istedim. Gerçekten mükemmel bir tarif. Deneyen herkes çok memnun. Pasta tabağından biraz daha küçük olacak şekilde hepsini açtım. 10'arlı setler halinde hazırlıyorum. Her bir yufkanın arasına yarım yemek kaşığı kadar nişasta serpiyorum. Fazla nişastasını elimle düzeltiyorum. 6 tane 10'arlı kat elde ettim. Hatta 2-3 tane bezem fazla geldi. Onları da araya ekledim. Merdane yardımıyla tepsi boyutunda açıyorum. Kullanmış olduğum tepsi 40 santimlik tepsi. Tepsi boyutunda açın. Kenar kısımlarını dilerseniz rulet yardımıyla kesebilirsiniz. Kestikten sonra ben içerisine koymadım. İsterseniz sizler kullanabilirsiniz. Rulet yardımıyla kenar kısmından çok az çıkarttım. 10'arlı katların arasına bu şekilde az az ceviz serpiyorum. Bol cevizi orta kısmında kullanacağım. Sizler dilerseniz sadece orta kısmında kullanabilirsiniz veya bütün katlara da serpebilirsiniz. İkinci 10'arlı katımı da serdim. Bir avuç ceviz serpiyorum. Ben bu tarif için toplamda 600 gram kadar ceviz kullandım. Ceviz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz daha az, isterseniz daha çok kullanabilirsiniz. Üçüncü 10'arlı katımı da çıktım. Yani 30 tane yufka var şu anda. Orta kısmı oluyor. Orta kısmına ben bol bol ceviz serpiyorum. Cevizini döşedim. Diğer katlarını da sırasıyla bu şekilde çıkıyorum. Tam tepsi boyutunda açarsanız kenarlarından kesmek zorunda kalmazsınız. Hepsini yerleştirdim. Son katımı da bu şekilde açıyorum. Tepsi boyutunda kesip tepsinin üzerine seriyorum. Bazı kısımlarını kestim.
Video ister istemez çok uzun oluyor. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Tekli olan yufkayı da açtım. Tepsi boyutunda kestim. Üzerine yerleştirdim. Bıçak yardımıyla baklava dilimi şeklinde kesiyorum. Baklavamı keserken bu arada tereyağını da ocağın üzerine koydum. Tereyağını hafif kızdırdıktan sonra üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ben bu tepsi için 200 gram kadar tereyağını erittim. Üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip karıştırdım. Ne çok sıcak olacak ne de soğuk olacak, baklavanın üzerine dökerken biraz ılık olması iyi olur. Eğer soğuk olursa baklava kendine çekmez onu. Eğer sıcak olursa da baklavanın üst kısmını yakabilir. Tereyağını iyice kızdırdıktan sonra üzerindeki köpüğü alıyoruz. Altındaki tortuyu da kullanmıyoruz. Lütfen dikkat ederek hazırlayın. Kaşık yardımıyla kaşık kaşık döküyorum. Üzerindeki köpüğü aldım. Altındaki tortuyu kullanmıyorum. Altındaki tortuyu kullandığınız zaman üzerinde küçük küçük siyah noktalar oluşabiliyor. Baklavayı hazırladıktan sonra ben 2 saat kadar 140 derecelik fırında pişirdim. Ama fırından fırına değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde takip edin. Baklavamı yaklaşık 2 saat kadar pişirdim. Tamamen soğuduktan sonra şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti için 5 bardak şeker, 5,5 bardak su, 1 dilim limonu sıktıktan sonra kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra yarım saat kadar kaynatıyorum. Yarım saat kadar da ılıtıyorum. Tamamen soğumayacak, yoğurt mayalama kıvamında olacak. Sıcaklığı parmağınızı yakmayacak. Şerbetin kıvamını görüyorsunuz. Yaklaşık 30 dakika kadar kaynattım. Ilıdıktan sonra tamamen soğumuş olan baklavanın üzerine kepçe kepçe dökebilirsiniz. Ben baklavayı okula yaptığım için doku testi yapamayacağım. Bir gece boyunca şerbetini çektiriyorum. Daha sonra servis ediyorum. Bayramlarda da bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.